Merhabalar, Gül'ün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün tavuk eti ile güzel bir lezzet hazırladım. Tarif için 1,5 kilo tavuk pirzola kullandım. Önce deri kısmını temizledim. Sonrasında yıkadım. Kemiğini etten ayırıp şeritler halinde doğradıktan sonra çok küçük olmayacak şekilde küp küp doğruyorum. Hazırladığım bu lezzet her damağa hitap edebilecek güzel bir lezzet. Umarım sizler de hazırladığınızda benim kadar beğenirsiniz. Tüm tavuğu aynı şekilde doğruyorum. Son tavuk etlerini de doğradıktan sonra diğer aşamalara geçeceğim. Tavukları doğradım, hazırladım. Yazdan dondurucuya attım. Biberleri çıkarttım. Hem benim için bu şekilde kolaylık oldu. Pratik bir şekilde kullandım. Sizlere de tavsiyem yazdan bu şekilde biberlerinizi derin dondurucuda saklarsanız kışın hem uygun bir şekilde yemeklerinizin içerisinde kullanabilirsiniz hem de elinizin altında kolaylık olur. Bir tane de kapya biber kullandım. Yine yazdan dondurucuya atmıştım ve zamanı geldi çıkarttım. Elimle uzun şeritler halinde doğruyorum. Kıl biber zaten doğranmıştı. Kapya biberi. Tarif için 3 diş sarımsak kullanacağım. Sarımsakların da kabuklarını soydum ve kenara aldım. İki yemek kaşığı kadar sıvı yağ bir tava içerisine aldım. Doğramış olduğum tavuk etini kızgın tava içerisine bırakıyorum. Yüksek ateşte ağzını kapatmadan eti soteleyeceğim. Öncesinde et suyunu salacak, sonrasında çekecek ve ben aşamalarına devam edeceğim yemeğin. Bu aşamada yavaş yavaş suyunu salmaya başladı et. İçerisine 3 diş kabuklarını soyduğum sarımsağı et pişmeden doğruyorum. Daha güzel bir aroma versin diye sarımsak ete. Piştikten sonra ekleseydim direkt aromasını içerisine almayabilirdi. Çiğ etle sarımsak birbirine daha iyi uyuyor ve daha iyi içerisine sarımsağın lezzetini çekiyor. Bir çay kaşığı kaya tuzu ilave ettim. Yine et pişmeden et iyice suyunu saldı. İçerisindeki salan suyu iyice çektikten sonra söylediğim gibi aşamalarına devam edeceğim bu güzel lezzetin. Yüksek ateşte pişen et suyunu iyice çekti. Et pişti. İçerisine pişen etin dondurucudan çıkartmış olduğum doğranmış biberleri ekledim. Ne kadar biber ilavesi yaptım? Yaklaşık 50 gram biber var. Yeşil biber. Bir tane kapya biberi de doğramıştım ve içerisine ilave ediyorum. Bir yemek kaşığı dolusu pişen etin üzerine un ilavesi yaptım. Biraz da unla eti soteleyeceğim. İçerisindeki biberleri çok fazla sotelemedim. Çünkü derin dondurucudan çıkarttığım için buzu çözüldüğü an zaten pişmiş gibi oluyor. Bu yüzden çok fazla pişirmenize gerek yok. İçerisine eklediğim unu güzelce kokusu çıkana dek kavurdum. Yaklaşık 40 dakika
Sürekli çevirerek kavurdum içerisindeki unu. Kavurmamın sebebi kokusunun çıkması ve çiğ bir tat olmaması. Sizlere de tavsiyem unu içerisine eklediğinizde iyice kavurmanız. Yaklaşık en az 40 dakika. Bir çay bardağı oda sıcaklığındaki sütü ekledim unu kavurduktan sonra. Tekrardan kaşıkla ters düz karıştırıyorum. Yemek neredeyse hazır. İçerisine baharatlarını da ekleyip sonrasında altını kapatacağım. İçerisine bir çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı karışık 7 baharat ekliyorum. 7 baharatın içerisinde neler var açıklama kısmında da belirteceğim. Tekrardan karıştırıyorum. İçerisine eklediğim baharatlar iyice ete geçsin diye, tüm lezzetler birbirine karışsın diye. Et istediğim kıvama geldi. İyice pişti. İçerisindeki malzemeler birbirine karıştı. Bu aşamada etin altını kapatıp servise alacağım. Et hazır. İnanılmaz lezzetli, yumuşacık lokum gibi bir tavuk eti oldu. Göğüs etinden hazırlamadım. But etinden hazırladığım için biraz daha yağlı ve daha lezzetli oluyor but eti ve ekmeği bölüp arasına bu güzel lezzeti dolduruyorum. Herkesin pratik bir şekilde hazırlayacağı bu tarifi sizlere nacizane dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalıştım. Umarım sıkılmadan izleyip tarifi de beğenmişsinizdir. Tarif için ne kullandım? Açıklama kısmında belirteceğim. Oradan da takip edebilirsiniz. Dilerseniz benim gibi ekmek arası, dilerseniz tabak içerisinde servis edip yanında makarnayla ikram edebilirsiniz. İstediğiniz şekilde servis etmek sizlere kalmış. Şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın. Lütfen o güzel yorumlarınızı videomun altına bekliyorum. Sizlerin görüşleri benim için çok değerli. Bir tarifin daha sonuna geldim. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Herkese sevgiler sunuyorum.